Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte görmüş olduğunuz gibi yeni yıl yaklaşırken miniklerimiz için çok tatlı bir elbise modelinin üzerinde çalıştık. Modelimiz 6 ay bebeklere uygun bir ölçüde yapıldı. Siz yine de bu modeli yaparken bebeğin ölçülerine göre yaparsanız ilmek sayınızı ve boyunu daha sağlıklı bir sonuç elde edersiniz. Şu an bizim yaptığımız mesela elbisenin boyu, eteğimizin boyu şöyle bakın 18 santim. Genişliğimiz de 20 santim. Ve bu şekilde biz örneğimizi çıkardık. Siz de yine dediğim gibi yapacağınız bebeğin üzerinden ölçülerini alarak ilmekleri yaparsanız daha sağlıklı bir sonuç elde edersiniz. İplerimiz siyah ipimiz Kartopu Baby One. Şöyle kodunu da göstereyim. Kullandığımız kırmızı ipimiz Alize Şeker'in. Şöyle kodu da burada. Kullandığımız beyaz ipimiz Kartopu. Şöyle ana kuzusu Kartopu beyaz. Şöyle renk numarası da var. Ve sarı ipimiz de Alize Happy Baby. Kodu da bu şekilde. Modelimizi anlatımına şimdi başlayabiliriz. Modelimize başlarken önce siyah ipimizle şişemize 96 tane ilmek atıyoruz. 96 ilmeğimizi önce lastik örgü şeklinde öreceğiz. Şimdi lastik örgümüze başlayalım. Lastik örgümüz bir düz bir ters şeklinde, bir düz bir ters, bir düz bir ters. Bu şekilde 96 ilmeğimizi örelim. Sıra sonuna kadar bir ters bir düz şeklinde ilerleyelim. Bir düz bir ters şekilde lastik örgümüze başladık. Şimdi arka kısmında bildiğiniz gibi düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. İlk ilmeğimizi aldık. Hemen bu ters örgüyle başlıyoruz. Tersi ters, düzü düz şeklinde alıyoruz. Lastik örgüyü biliyorsunuz zaten. O yüzden birkaç sıra bu şekilde lastik örgümüze devam edeceğiz. İstediğimiz ölçüye gelene kadar. Ben bu lastik örgüye birkaç sıra daha devam edeyim. Daha sonra videomuzun devamında kaç sıra örmeniz gerektiğini size tekrar söyleyeyim örüp. Bu şekilde devam edelim. 96 ilmeğimizi gördüğünüz gibi lastik örgü şeklinde ördük ve toplam 12 tane sıramızı örüp lastiğimizi bitirdik. 12 tane ördüğümüzü de şuradan sayarak görebilirsiniz. Lastiğimizi artık kapatıyoruz. Kapama işlemini şöyle yapıyoruz. İlk 2 ilmeğimizi şöyle bir alıp kapatıyoruz. Düz şeklinde. İkincisi de düzdü. Şöyle yine 2 ilmeğimizi düz şekilde kapatıyoruz. Şimdi diğer ilmeğimiz ters. O yüzden ipimizi öne alıp bu sefer önden yani ters şekilde kapatıyoruz. İkincisi yine düz. Şu şekilde ilmeğimizi alıp düz şekilde kapatıyoruz.
tersi ters, düzü düz şekilde ilmeklerimizi kapatıyoruz. 96 ilmeğimizi bu şekilde tamamen kapatalım. Biz de ilmeklerimizi kapatalım ve videomuza yeni işlemle devam edelim. Lastiğimizi bu şekilde tamamen kapadık. Artık şişle işimiz bitti. Şimdi tığla örmeye devam edeceğiz. 3 numara tığ kullanıyorum ben devam ederken. Şimdi ipimizi de biraz paylı kestik ve uçlardan lastiğimizi birleştireceğiz. Bu arada lastiğimizin ölçüsüne de bakalım. Şöyle gerdirdiğimizde gördüğünüz gibi baya bir genişliyor lastiğimiz. ...47-48 santim kadar olmuş lastiğimiz. Şimdi bunu dikeceğiz. Şimdi lastiğimizi şu şekilde uçlardan birleştireceğiz. Şöyle. Bu şekilde lastiğimizi de artık birleştirdik. Bunu unutmamak için sonradan koparabilirsiniz. Şimdi durabilir. Bu çünkü üst taraf olacak elbisemizin. Şimdi kırmızı ipimize geçiş yapacağız. Şimdi kırmızı ipimizle tığ işine başlayalım. Eteğimizin kırmızı renkli işlemine başlayacağız. Trabzan yapımına başlayacağız. Trabzanlarımızı da şu kapattığımız ilmekler var ya, ilmeklerimizden çıkaracağız. Hepsi şurada görmüş olduğunuz ilmeklerin şöyle ilmeklerden çıkacak. Şimdi ilk ilmeğimizi çıkaralım. 1 2 tane zincir çektik. Zincirimizi çektikten sonra şöyle bir şey söyleyeyim. Bu 3 numaralı tığ ilk sıraya geçerken biraz zorlayabilir ilmeklerden geçirirken. O yüzden ben 0 numara şöyle incelikte diğer tığımı kullanacağım. Sadece ilk sıra için, çünkü hem bu kırmızıların daha düz ve sıralı şekilde gitmesi için hem de bir yamukluk örgümde olmasın diye. Şimdi bu tığımla ilmeklerimi, trabzanlarımı öreceğim. Bu şekilde hem tığımızla işlemimiz daha kolay olacak. Çünkü kalın tığla ilk sırada zorlanabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi düz ilerleyecek bu şekilde. İlmeklere batarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde sıramızı ilerletelim. Sıra sonuna geldiğimizde ben size kaç trabzan olduğunu toplam söyleyeceğim. Her ilmeğe birer tane batıyorsunuz. Bu şekilde ince tığla yaptığımızda dümdüz bir şekilde trabzanlarımızı ilerletmeye devam ediyoruz. Sonuna doğru yaklaştık. Şu an 93 ilmeğimiz oldu. 93, 94, 95. ve son 96. ilmeğimizi de şuraya batıp birleştirme yerine ilk zincirle trabzan arasına şöyle ilk sıramızı bitirip 2 zincir çekiyoruz. Ve toplam 96 tane trabzanımızı da bu şekilde yapmış oluyoruz. 96 tane ikili trabzan yaptık. Görmüş olduğunuz gibi bel kısmıyla şimdi trabzana devam edeceğiz. Bunu artık diğer tığımızla devam edebiliriz. Sıramıza devam ederken 2 zincir çektik. Hemen dibine batıp ikili trabzan yapıyoruz. Hemen yanındaki trabzanın yanına bu şekilde sıramızı devam edeceğiz. Hiçbir şekilde arttırma ve eksiltme yapmayacağız. Her sırada 96 tane trabzanımız olacak. Bizim için yeterli. Arttırmak isterseniz tabi arttırabilirsiniz. Ama bu modelde şu an arttırmadan 96 trabzan bizim için yeterli. Bu şekilde trabzanlarımıza devam edeceğiz. Ve toplam 12 sıra arttırma ve eksiltme yapmadan şöyle görmüş olduğunuz gibi 12 sıra 96 tane trabzanımızı yapacağız. 12 sıramızı yapalım. Sonra etek ucuna geçelim. 12 sıramızı bu şekilde ikili trabzan yaparak ördük. Yani eteğimizin boyunu şu an bizim yaptığımızda istediğimiz şekilde yetecek şekilde boyuta getirdik. Şimdi yapacağımız işlem şu. Arttırma işlemini yapacağız etekteki. Onu da ilk kırmızı ipimizle yapacağız. Önce şöyle ipimizi geçirdik. 12 sırayı bitirdikten sonra 2 zincir çekiyoruz. Daha sonra arttırma işlemlerini yaparken şöyle eteğimizi çeviriyoruz ve her boşluğa gördüğünüz gibi trabzanların içerisine 3'er tane ikili trabzan yapacağız. Aynı boşluğun içerisine 3 tane. İlk 3 tanesini yaptık. Şimdi yine hemen yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bütün boşlukların içerisine 3 tane ikili trabzan yapacağız. O kıvrımları bu şekilde elde edeceğiz. Size yoğun gelirse 2 sırada bir 3 tane yapabilirsiniz. Şöyle her boşluğa 3'er tane
Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa üçer tane 2 trabzan yapalım ve sıramızı tamamlayalım. Son trabzanımıza da üçer tane ikili trabzan yaptıktan sonra artık fırfır için gerekli olan trabzan sayısını da bitirmiş olduk. Şöyle ters çevirip yapmıştık. Şimdi düze çevirdiğimizde gördüğünüz gibi kıvrımları şimdiden belli zaten arttırmaların, ama dediğim gibi eğer bu fazla gelirse size arttırmalarınızı 2-3 sırada bir yapabilirsiniz. Yoğunluğu bu şekilde olmasın, daha az olsun derseniz 2-3 sırada bir bu arttırma işlemini yapabilirsiniz. Şimdi şu kemer kısmını yapacağız. Kemer kısmının yapımına başlayalım. Önce 28 tane zincir çekeceğiz. ...28 tane zincirimizi çektik. 1-2 tane daha yapıp şu şekilde trabzanımızı yaptık. Şimdi aynı yere bir tane daha yapıyoruz ve her zincirimize birer tane trabzan yapıp 6 tane tekli trabzan yapıyoruz sırayla. Bu ikinci, bu 3, 4, 5 ve 6. 6.'yı da yaptıktan sonra 7.'nin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, aynı yere ikinciyi, aynı yere 3. trabzanı. Bu şekilde. Yine aynı şekilde hemen yanına bir tane, 1, hemen yanına ikinciye, 6 tane olana kadar teklimizi yapalım. 6 tane tek yaptıktan sonra şimdi 7.'ye yine 3 tane ikili trabzan yapacağız aynı yuvaya. Bir tane daha ve 3. Şimdi yine 6 tane tek yapıyoruz. Altı tane yaptık. Yine 7.'nin içerisine 3 tane ikili trabzan. Gördüğünüz gibi kemerimiz zaten böyle 7.'lerde 3 tane yaptığımızda köşeleri oluşuyor. Son 6 tane teklimizi yapacağız. Bu şekilde kemerimizi şimdi gördüğünüz gibi eteğimizin tam ortasına dikeceğiz. Şöyle tutalım. Şu şekilde kemerimizi şimdi buradaki gibi sabitleyelim. Ve kemerini de bu şekilde diktik gördüğünüz gibi. Şimdi etek uçlarındaki ipimize geçiş yapacağız. Bunu isterseniz düz beyaz ipinizle de yapabilirsiniz. İsterseniz de bu görmüş olduğunuz gibi anne kuzusu beyaz renk ipimizle de yapabilirsiniz. Sadece bir sıra geçeceğiz.
ipimize geçiş yapalım. Şöyle ipimizi 1-2 zincir çektik ve beyaz ipimizi geçirdik. Burada beyaz ipimizle her boşluğa birer tane ikili trabzan yapacağız. Yapacağımız işlem sadece bu. Her boşluğa birer tane ikili trabzan. Başka hiçbir şey yok. Arttırma veya eksiltme yok. Sadece her boşluğa ikili trabzan. Bu şekilde her boşluğa, her trabzan tepesine birer tane ikili trabzan yapalım ve etek ucu kısmını bitirelim. Ve fırfırlarımızı da bu şekilde bitirdik. Sıra askılarımıza geldi. Askılarımızı da arkadan yapacağız. Diktiğimiz orta kısım var ya, onun hemen sağından solundan ortalayıp 6 tane ilmekle başlayacağız. Ben şimdi bir ayrımı yapayım. Daha sonra askıların yapımına başlayalım. Askılarını bu şekilde ayarladık. 6 tane ilmekle başlayacağız. Daha sonra hemen ikinci sırada 5'e düşürüp 5 tane ilmeğimizle devam edeceğiz. Şimdi 6 ilmeğimizi askımız için yapalım. Şuradan hemen şuraya 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen şuradan bir ipimizi geçirip düğüm atıp aynı yere bir tane çakma sık iğne yapıyoruz. İkinciyi hemen yanına çakma sık iğne şeklinde yapıyoruz. Üçüncü yine aynı şekilde hemen yanına çakma sık iğne. 4, 5 ve 6. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi 5 tane 6 tane sık iğnemizi, çakma sık iğnemizi yaptık. Şimdi 5'e düşüreceğiz. Dönerken 2 zincir çekiyoruz. Döndürüyoruz. Aynı hemen ilk boşluğa zincirle beraber ikinci sık iğnemizi yaptık. 3, şöyle, pardon, şurada bir hata yaptım. Şöyle 1, 2. 2 de çıkarıp zincirle beraber ikinci trabzanımızı yapmış olduk. Üçüncüyü yapıyoruz. Yanına, dördüncüyü yanına ve sonda da yine aynı şekilde 1, 2 batıp 5. trabzanımızı da bu şekilde yapmış olduk. 2 tane zincir çekiyoruz. Döndürüp hemen ilk boşluğa 1 zincirle beraber 2 oldu. 3, 4 ve hemen başındakine 5. Yine 2 zincir çekiyoruz. Döndürüp hemen ilk boşluğa ikinci zincirle beraber ikinci trabzanımız, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Bu şekilde sıramızı yaptık. İşte ilk sık iğne yaptığımız, o çakma sık iğne yaptığımız sırayı saymıyoruz. 1, 2 ve 3 sıra şu an örmüş olduk. 32 sıra olana kadar bu
trabzanlarımızı devam ettirelim. Daha sonra 32 tane sıramız olduğunda 33. sırada düğme için ilik yeri açacağız. Şimdi örgümüzü ilerletelim. 32 tane sıramızı ördük. 33. sırada düğme için yerimizi açacağız. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Hemen ilk boşluğa ikinci trabzanımızı yaptık. Üçüncü trabzana batmıyoruz. Sadece bir zincir çekip dördüncü trabzan yerine batıyoruz ve böylelikle ilik kısmımızı da açmış olduk. Ve beşinciye trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen ilk boşluğa çakma sık iğne yapıyoruz. İkinciye çakma sık iğne. Üçüncü boşluğa çakma sık iğne. Dördüncü yere sık iğnemizi yapıyoruz ve beşinci sık iğnemizi de yapıp ilik kısmını bitiriyoruz. Şöyle bir zincir çekip kapatıyoruz. Böylelikle askımız da bitmiş oluyor. Şimdi bir askıda sol tarafa yapacağız. Aynı şekilde yine 6 tane sık iğnemizi yapıp sonra ikili trabzanı 5'e yapacağız, çıkaracağız. Diğer askımıza geçelim. İşaretlediğimiz yerden askımızın yapımına başlıyoruz. İpimizi geçirip bir zincir çekip çakma sık iğne yapıyoruz buraya. Bu birinci. Hemen yanına ikinciyi, hemen yanına üçüncüyü, yanına dördüncü, hemen yanına 5 ve 6. Bu şekilde ikinci askımızın yerini de yapmış olduk. Şimdi 2 tane zincir çekip ne yapıyorduk? İlk boşluğa geçiriyorduk, ipimizi çekiyorduk. Kapatmadan hemen ikinci boşluğa çekip trabzan yapıyorduk. Yani 2 tane trabzanımız oldu şimdi. İkinciye batıyoruz 3, yanına batıyoruz 4, şöyle dördüncüyü bir daha yapalım. Beşinciyi yaparken de yine aynı şekilde ilk yere batıp bir ilmek daha çekip hemen sonuncuya batıp trabzanımızı yapıyoruz. Böylelikle 5. yani 5 tane ilmeği düşürmüş olduk. Evet, askımızı yaptık. Bu şekilde askımızı yine 32 sıra öreceğiz. Daha sonra 33. sırada ilmek yeri açacağız. Şimdi sıramızı ilerletelim. Diğer kısmımızda 32 sıra ördük. Şimdi burada da yine düğme için ilik kısmı açacağız. Hemen dibimize battık. İkinci sık iğnemizi yaptık zincirimizle beraber. Bir zincir çektik. Üçüncüye batmıyoruz. Dördüncüye batıyoruz. Ve beşinciye bir sık iğne daha. Böylelikle ilik yerimiz yine açılmış oldu. Bir zincir çektik. Aynı yere çakma sık iğne, aynı yere 5 tane çakma sık iğnemizi de yapıp bu şekilde son sırayı da artık bitiriyoruz.
Bir de zincir. Ve ilik yerimizi de hazırladık. Artık askılarımız da bitti. Şimdi sadece bel kısmında beyaz ipimizle geçiş yapacağız ve düğmelerimizi takacağız. Düğmelerimizi de şöyle iç kısma şuraya dikeceğiz. Onu da nasıl ayarlıyoruz? Hemen yapalım. Şimdi askılarımızı yaparken, yani düğme yerini dikerken şöyle askılarımızı koyuyoruz. Daha sonra şöyle şuraya ilik kısmı geliyor ya, tam oraların iç kısımdan şöyle şuraya işaretleyip düğmelerimizi de buralara takıyoruz. Ben şimdi bu iki yere de düğmemi takayım. Daha sonra beyaz ipimizin işlemine başlayalım. Düğmelerimizi de taktık. Şöyle. Şimdi beyaz ipimizle bel kısmını yapacağız. Hemen şuradan şöyle ipimizi geçireceğiz. Burada da yine aynı şekilde ikili trabzan yapacağız. Kemer kısmından geçerken iliklerimizi, yani ilmeğimizi şöyle şu şekilde geçirip alıp ikili trabzan yapabiliriz. Şöyle yine aynı şekilde geçirip kemer kısmından, askı kısmından geçirebiliriz. Bu şekilde bel kısmını da boşluklara batarak ikili trabzanlarımızı yaparak tamamlıyoruz. Biraz aralıklı da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. İpimiz bu şekilde fırfırlı olduğu için ilmek atlamanızda hiç sıkıntı yok. Ve böyle bütün beli bu şekilde tamamlıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi sıramızı tamamlayalım. Daha sonra artık eteğimiz bitmiş olacak. Ve arkasından da bitişini yapıp artık eteğimizi tamamladık. Şöyle düğmelerimi de taktık. Artık elbisemiz bitti. Modelimiz bu şekilde. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Tekrar yepyeni bir modelde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.